Bugün sizlere sadece 2 adet yufka ile kahvaltıya tavada hemen şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Buyurun şimdi nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Öncelikle bu kahvaltılık tarifimin sosunu hazırlıyorum. Bunun için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sütü alıp güzel bir şekilde çırpıyorum. Tüm sıvıları güzelce çırptıktan sonra içerisine ben baharat olarak birazcık pul biber, birazcık karabiber ve damak zevkime göre tuz ekledim. Siz yine tuz oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ve baharatları dilerseniz kullanmayabilirsiniz ama güzel bir aroma kattı, mutlaka tavsiye ederim. Ve 5-6 dilim çok minik minik küp küp doğramış olduğum sucuğu ekledim. 2-3 yemek kaşığı kadar da lor peyniri ekledim. Siz lor peyniri yerine rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk yerine de salam da tercih edebilirsiniz. Sosumu hazırlayıp kenara aldım ve şimdi farklı bir geniş kabın içerisine de 2 adet yufkayı hiç katını açmadan böyle elimle koparıp parçalara ayıracağım. Siz dilerseniz sos miktarını yarıya indirerek tek bir adet yufkada kullanabilirsiniz. İkinci yufkayı da aynı şekilde kopararak parçalara ayırıyorum ve bu şekilde katlarından ayırıyorum yufkayı. Bu işlemi mutlaka yapalım. Yufkalar çünkü birbirine yapıştığı için koparırken tüm sos her tarafına işlesin diye aralarını açıyorum böyle. Bu arada benimle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da Enfes Mutfak ismim ile takip edebilirsiniz. Sizler benim yanımda oldukça bana daha çok azim ve mutluluk ve enerji geliyor açıkçası. Ve kırpmış olduğum, parçalamış olduğum yufkaların üzerine hazırlamış olduğum sosu döktüm ve iyice her tarafına yedirene dek güzelce karıştırıyorum. Ve şöyle yanmaz yapışmaz orta boyda bir tava kullanacağım. Dibini güzelce yağladım. Hazırlamış olduğum yufkayı içerisine alıyorum ve güzelce her tarafına yayacağım. Üzerine hafif böyle bastırarak düzelteceğim. Bu kahvaltılık tarifini hazırlarken mutlaka yanmaz yapışmaz bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Ve tavanızın dibini mutlaka güzelce yağlayın. Aksi takdirde yapışma olasılığı yüksek olacaktır. Etrafını güzelce düzeltiyorum. Yüzeyinde böyle düzelttikten sonra ocağımın en büyük gözünde ama en kısık ayarında tavayı hafif sağa sola çevirerek her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlayacağım. Şimdi ocağı alıp kapağını kapatıyorum ve ara sıra kontrol ediyorum. Bir spatula yardımıyla öncelikle yufkanın kenarlarını kurtarıyorum ki tavadan çevirirken zorluk olmasın. Gördüğünüz gibi altı gayet güzel kızarmış. Hemen ters çevirme işlemini yapıyorum. Bunun için bir servis tabağı veya kapak kullanabilirsiniz. Kullanacağınız tabak veya kapağı hafif sıvı yağ ile yağlamanızı tavsiye ederim. Bakın çok güzel kızarmış. Ve tavanın dibine tekrar ben birazcık daha sıvı yağ alıyorum ki diğer yüzeyi de tavaya yapışmasın. Orası da aynı şekilde nar gibi güzelce kızarsın. Yağı tavanın her tarafına gezdirdikten sonra böreğimi tekrar tavanın içerisine alıyorum ve kapağını tekrar kapatacağım. Sağını solunu düzelttikten sonra yine aynı ayarda tavayı hafif sağa sola çevirerek ara ara kontrollü bir şekilde böreğimin iki tarafını da kızartmış olacağım. Hemen alt kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın nar gibi burası da kızarmış kısa süre içerisinde. Ve artık ocağımı kapatıyorum ve servise hazır böreğim ocaktan alıyorum.
Tavayı güzelce yağladığımızda ve yapışmayan bir tava kullandığımızda bakın hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ve hemen sıcak sıcak sizler için dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. Hiç soğumasını beklemedim. İnanın o kadar sıcaktı ki elimle tutamadım. Bölüp gösterecektim, aslında çok sıcaktı. Spatula ile alıp gösterdim. Bu güzel ve pratik kahvaltılık tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Buralarda kalın. Hoşça kalın.